Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok değişik bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Böyle milföy gibi mayalı hamur ama bekletmeden yapacağız. İnanılmaz pratik, inanılmaz lezzetli bir tarif. Bu tarifi Semiray arkadaşımla görmüştüm. Kesinlikle dedim bu tarifi denemeliyim. Deneyince de sizlerle paylaşmak istedim. İnanılmaz bir sonuç çıktı ortaya. Arkadaşım ne kadar övse azmış bu tarifini. Gerçekten buradan da ona teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Semiray'ın Lezzet Gemisi sayfasına da bakabilirsiniz. Şimdi dilerseniz tarifimize geçebiliriz. Muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Hemen deneyebilirsiniz. Yoğurma kabıma bir dolu tatlı kaşığı şeker aldım. Yaklaşık yarısına kadar gelecek şekilde tuz ilave ettim. Bir dolu çay kaşığı gibi düşünün onu. Daha sonra bir adet yaş mayam var. İsteyenler bir paket kuru maya da kullanabilir. Bir çay bardağı ılıktan hafif sıcak bir su olmalı arkadaşlar. Çünkü daha sonra sıvı yağ ve yoğurt ekleyeceğiz. Mayanın aktifliğini öldürmesin yani çok soğuk olursa. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt ekleyip böyle bir hafif karıştırıyorum. Ve daha sonra unumu aldığı kadar ekliyorum. Gayet yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde etmeliyiz arkadaşlar. Detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmına da ekleyeceğim birazdan. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra toparlandı zaten. Dediğim gibi oldukça yumuşak bir hamur olmalı. Kesinlikle un miktarını fazla dökmeyin birden arkadaşlar. Toparlamakta zorluk çekebilirsiniz. Yakın çekimle sizlere hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Pürüzsüz bir kıvam oldu. Yumuşacık. Zaten hamurunuzu baştan ne kadar yumuşak tutarsanız poğaçalarınız, hamur işleriniz daha doğrusu o kadar yumuşak olur. Yani asıl iş başta hamurda bitiyor. Ve hemen hiç bekletmeden arkadaşlar direkt hamurumu 4 bezeye ayıracağım. Dediğim gibi bu tarif son derece pratik arkadaşlar. Hiç zaman alan bir tarif değil ama lezzeti müthiş. Portakal büyüklüğünde 4 adet bezem oldu. Onları hemen hazır ediyorum. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak hamurumu açmaya başlıyorum. Yine bekletmeden yapıyoruz bu işlemi arkadaşlar. Onun öncesinde 100 gram kadar tereyağını tavada erittim arkadaşlar. O kısmı videoyu çekmeyi unutmuşum. Çünkü ben bu tarifi akşam çektim. Ve ışıktan dolayı biraz mağdurum zaten. Videonun sonuna doğru poğaçaların pişmiş hali biraz karanlık çıktı ama umarım montajla kurtarabilmişimdir. Umarım sizlere güzel yansır. Olduğu gibi yansır daha doğrusu. 4 bezemi de açıyorum ilk etapta. İnanın hayatınızda yapıp yiyebileceğiniz en pratik, en lezzetli poğaça olacak. Yani o kadar da emin konuşuyorum. Çünkü tek tek uğraşmaya gerek yok. Hani tek tek beze yapmaya gerek yok. Harika yani. Şimdi izleyin görün. Evet, 4 bezemi de açtım. Böyle mükemmel olmasına hiç gerek yok arkadaşlar. Erittiğim tereyağdan böyle döküyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar böyle her yerine yaydıktan sonra ikinci açmış olduğum hamurumu da üzerine yerleştiriyorum ve yine yağlıyorum. Yani iki bezemiz olmuş oldu şu an. Ve rulo yapıyorum. Çok sıkı değil, böyle normal sarıyoruz hamurumuzu. Bir tabağa alıyorum. Bu şekilde aynı işlemi diğer iki bezem için de yapacağım. Biraz yağlayıp her yerine yağ değmesi lazım arkadaşlar. Diğer ikinci hamurumu da üzerine yerleştirip tekrar yağlayıp rulo yapıyorum.
Tabağımın üzerini streçleyip buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 10 dakika ancak arkadaşlar. Yani siz ortalığı toplayıncaya kadar yeterli. Maksat içerisindeki tereyağımız biraz donsun. Üzerini streçlemeyi mutlaka yapın arkadaşlar. Yoksa hamurunuzun üzeri kurur. Şimdi rulomu aldım. Hiç artık bu esnadan sonra un vesaire kullanmıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için zaten yapışmayacak. Böyle 2 parmak genişliğinde kesiyorum. Aralarını görüyorsunuz şimdiden. Ne kadar güzel katları belirgin. Birazdan yakın çekimle tekrar göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi harika. Bu haliyle bile belli yani nasıl bir sonuç alacağımız. Şimdi püf noktası arkadaşlar, bu kesmiş olduğumuz kısımları böyle avuç içlerimizle, parmak uçlarımızla sıkıyoruz. Kenar kısımlarını büzüştürüyoruz daha doğrusu. Yani videoya bakın, anlarsınız ne demek istediğimi. Bu şekilde bir beze haline getiriyoruz. Ama hamurumuzla çok oynamıyoruz. Yani o içindeki katları bozmuyoruz. Sadece uç kısımları böyle sıkıyoruz parmaklarımızla, o kadar. Zaten böyle sıktıkça ortaya bir beze çıkmış oluyor. Bütün hamurlarımı aynı şekilde hazır ediyorum. Diğer ikinci rulomu da aynı şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı son derece pratik. Şimdi bezelerimi alıyorum. Hafif böyle bastırarak açıyorum. Artık poğaçamı yapmaya başlayabilirim. Ortasına ben peynir kullandım. Ama iç harcı olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Patatesli, kıymalı, peynirli, yani dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Normal peynirimi koyup kapatıyorum. Yani bildiğiniz klasik poğaça şeklini vermiş oluyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum poğaçalarımı. Hamurum bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Bu arada isteyen arkadaşlar beni Instagram'dan da takip edebilir. Orada günlük hikayeler paylaşıyorum. Günlük hayatımdan daha doğrusu. Beni oradan da takibe alabilirsiniz. Hatta şu an oğlum bir yandan da sizlere hikaye çekiyordu. Instagram'da yayınlamam için. Açıklamalar kısmına sayfamın linkini bırakırım. Oradan tıklayarak takibe alabilirsiniz beni. Evet, poğaçalarım hazır. 1,5 tepsi çıktı arkadaşlar. Üzerlerine şimdi yumurta sarısı sürüyorum. Fırınımı 200 dereceye açtım. Isındı şu an alt üst ayarda. Yumurta sarısını sürdükten sonra ben biraz susam ekledim ama kesinlikle mecbur değil, veya aksine susam, çörek otu, haşhaş ne dilerseniz onu serpebilirsiniz. Fırına gitmeye hazır. Orta katın bir altına yerleştirdim. Alt üst ayarda. Bir güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Pişme anını da sizlere kaydettim. Biliyorum ki bu anı seyretmeyi çok seviyorsunuz. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenerek izlersiniz. Bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Ve deneyen arkadaşlar bana resimlerinizi Instagram üzerinden atabilirsiniz. Memnuniyetle hikayemde yer vermeyi düşünüyorum. İsterim daha doğrusu. Evet, umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Evet, poğaçalarımız mis gibi kızardı gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde kabardı. Oysa hiç mayalama işlemi yapmadık arkadaşlar. Ne yoğurduktan sonra ne de tepside beklettik. Ona rağmen pufidik pufidik çok güzel kabardılar. Ve inanılmaz yumuşak oldular. İçindeki o tereyağı lezzetini sizlere anlatamam yani, o kadar harikaydı.
Altı da güzelce kızarmış mı diye hemen bakmak istedim. Ama elim yandı. Gayet de güzel kızarmış. Hemen fırından çıkartıp diğer ikinci tepsimde pişiriyorum. Hala sıcak olmasına rağmen sizlere iç dokusunu göstermek istedim. Yumuşacık, harika bir lezzet. Dediğim gibi şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.